Biliyorsunuz kulüplerimiz zaman zaman yabancı kulüplerle kardeşlik bağları kuruyor. Trabzonspor ile İrlanda kulübü Drogheda United arasındaki dostluk bağları uzun bir süredir devam ediyor. Galatasaray Reading, Karşıyaka Atletik Bilbao, Adanaspor Sheffield United ve Adana Demirspor Livorno'da ülkemizde yabancı kulüplerle kurulan kardeşlik bağlarına birer örnek. Tabi zaman içinde kurulan bağların bir kısmı zayıfladı, bir kısmı ise unutuldu. Ama içlerinden biri halen kardeşlik bağını korumaya devam ediyor. Eskişehirspor taraftarı Ömer Uçar'ın sosyal medya üzerinden 10 yıllık samimiyete dayanarak tekrar alevlendirdiği bir dostluğun herkese duyurulması gerektiğini düşündüm ve Eskişehirspor St. Johnstone dostluğunu ele alan bu kısa videoyu hazırlamaya karar verdim. 19 Temmuz 2012'de oynanan bir futbol karşılaşması öncesinde kimse İskoçya'dan Eskişehir'e uzanan bir dostluk bağının kurulacağını tahmin edemezdi. Takımlarını desteklemek için Eskişehir'e gelen İskoç futbol severler gergin bir futbol iklimi yerine Eskişehirspor taraftarının misafirperverliğiyle karşılaştı. Barlar Sokağı'nda karşılıklı tezahürat yapan iki takım taraftarları dostça görüntüler verdi. Ezeli rakipler aleyhinde tezahüratlar yapıldı ve marşlar söylendi. O gün konuk takım maçı kaybetti fakat İskoç taraftarlar mutluydu çünkü Eskişehir'de çok güzel bir gün geçirmişlerdi. Tabi bu karşılaşmanın İskoçya'da oynanacak bir de rövanşı olacaktı. St. Johnstone taraftarları Türk misafirperverliğine karşılık olarak Eskişehir taraftarlarına benzer bir karşılama yaptı. Eskişehirsporlu futbol severler rakip takım St. Johnstone taraftarlarıyla aynı otobüste stadyuma geldi. Türkler geleneksel İskoç müziğiyle karşılandı. İskoçlar SS çekerken Türk taraftarlar St. Johnstone lehine tezahürat yaptı. Maç sonunda herkes memnun olarak evine geri döndü. Fakat iki kulüp taraftarının birbiriyle yakınlaşması karşılaşmalar sona erince bitmedi. İki kulüp içinde misafirperverlik maçın sonucundan daha önemliydi. Karşılıklı ilişkiler geliştirildi ve birbirine 3000 kilometre uzakta olan iki kulüp arasında kalıcı bir dostluğun temelleri atıldı. O sezonun sonunda iki takımın yöneticileri ortak bir girişimde bulundu. Takımların deplasman formaları birbirlerinin rengi olacak biçimde değiştirildi. St. Johnstone kırmızı siyahlı, Eskişehirspor ise mavi beyazlı formayla maçlara çıkmaya başladı. Takım taraftarları ise birbirleriyle irtibatı hiç koparmadı. Sosyal medya üzerinden görüşmeye devam ettiler ve bağlarını kuvvetlendirdiler. St. Johnstone taraftarları Avrupa'da Trondheim deplasmanında şu gördüğünüz bayrağı astı ve 2014 yılında Türkiye Kupası'nda final oynayacak Eskişehirspor'a destek olmak için Türkiye'ye geldi. 2015 yılında yönetim düzeyinde karşılıklı ziyaretler gerçekleşti. İki kulüp de resmi sitelerinden karşılıklı olarak birbirlerine başarı dilemeye devam etti. Gördüğünüz fotoğraflar sıradan lig karşılaşmalarından alındı. Hem St. Johnstone hem Eskişehirspor taraftarları kardeşlik bağlarını herkese gösterdiler. Eskişehirspor'un finansal darboğaza girip alt liglere düşmesiyle birlikte bu kardeşlik ilişkisi zamanla unutuldu diye düşünebilirsiniz. Hayır, bu yaşanmadı. Aradan 10 yıl geçmesine rağmen iletişim hiç kopmadı ve günümüzde halen devam ediyor. Ömer Uçar'ın attığı tweet sonrasında kulübün ekonomik durumu hakkında daha detaylı bilgi edinen St. Johnstone taraftarları hızlı bir biçimde organize oldu ve Türkiye'deki kardeşler için ne yapabileceklerini konuştular. Aranızda Eskişehirspor'un borçlar için valilik izniyle başlattığı dosyakapat.com sitesini bilenler vardır. İskoç futbol severler önce bu site üzerinden yardımcı olmaya çalıştı, ardından farkındalık oluşturmak için Kilmarnock maçının 26. dakikasında Eskişehirspor'u kurtarın ve Anadolu Yıldızı ışıl ışıl parlasın pankartlarını açıp basının, taraftarın ve kulübün dikkatini çekti. Bu gerçekten de işe yaradı. İskoç spor basınından kimi yazarlar konuya dikkat çektiler. Sonunda kulübün resmi hesaplarından 12 Kasım 2022'de oynanan Motherwell maçı öncesinde dostluklarının bir nişanesi olarak Eskişehirspor için destek kampanyası düzenlendi. Bütün bunlara ek olarak St. Johnstone taraftarlarından Ricky Marshall ağır karşılaşması için Eskişehir'e geldi ve Eskişehirsporlu futbol severler tarafından saygı ve sevgiyle karşılandı. Eskişehirspor Başkanı Mehmet Şimşek Twitter'da St. Johnstone'a destekleri için teşekkür edip sevgilerini iletirken sayısız Eskişehirspor sevdalısı da internette St. Johnstone yazıp uzaktaki kardeşlerine teşekkür etti. Bağış kampanyası şu an PayPal üzerinden devam ediyor. Tabi burada toplanan miktarın bence bir önemi yok. Toplanan miktar Eskişehirspor'un yaralarını birazcık sarabilir. Benim görüşüme göre para sadece burada sembolik bir değer. Önemli olan 3000 kilometre uzaktaki bir kardeşlik bağının 10 yıl geçmesine rağmen halen korunması. Bu kardeşlik ilişkisi Eskişehir'de yaşayıp da bir kuruş desteği esirgeyenlere de ibret olmalı. İki grup arasında dil, din ve kültür ortaklığı yok. Aynı renklere sahip olma sebebiyle ortaya çıkan bir yakınlaşma dahi yok. Karşılıklı misafirperverlikle başlayan 10 yılın ardından bir tweet ile tekrar alevlenen bu kardeşlik bağının Türkiye'de birçok kulübe, yönetici ve taraftara örnek olması gerektiğini düşünüyorum. Ben Mr. Manager, bir sonraki videoda görüşmek üzere.